Evet dostlar, güzel insanlar. Tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Şimdi ben takip etmiyordum, eşim takip etmiş de bugün Arjantin'de bir etkinlik varmış. Ne var? Paskalya Bayramı. Paskalya Bayramı mı? Evet. Bayağı yani bu Nisan ayı boyunca çok fazla etkinlik var Buenos Aires'te. Şu an biz sadece bir tanesini gizip görüntülemeye çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. Şimdi bu Eko Park var. Bilenler, Arjantinliler bilir de. Abi bunun etrafı o kadar kalabalık ki orayı göstereceğim zaten. Şu an cıvıl cıvıl her yer. Beğenmeyi, yorum yapmayı videonun başında söyleyeyim de unutmayın güzel insanlar. Buradan devam edelim videoya. Bugün bir haber okudum. Arjantin'de yoksulluk %60'lardan, yani son bir seneden bahsediyorum, %28'lere düşmüş yoksulluk. Düştü mü Arjantinliler? Yoksulluk %60'tan %28'e düştü mü? Yani yoksul sayısı azalmış Arjantin'de. Ama benim gördüğüm hiç öyle göstermiyor. Ne diyorsunuz? Katılıyor musunuz? Yoksulluk azaldı mı? Ekonomi daha iyi mi? Eskiye göre. Nasıl? Şimdi burası Ekopark'ın çıkışı. Üst taraf giriş. Bayağı da parka giren insanlar var ya. Şimdi şurada bir tane böyle bir yolcu otobüsü var. Çok güzel yapmışlar bunu ha. Bizim Messi falan da vardı galiba. Çocuklar biniyor, eğlence. Güzel olmuş ya. Bugün hava güzel, etrafta kalabalık. Gördüğünüz gibi Ekopark'ın oradayız. Bizim mekan buralar. Şuradan devam edelim. Senin dediğin yere doğru bir gidelim bakalım. Karşıya geçeceğiz şuraya. Biz tam neredeyiz? Şuradayız bak. Tam buradayız. Şimdi bunun karşısına geçeceğiz. Yolu. Buna herkes binebiliyor mu ya? Bu bence şehirde böyle tur attırıyor. Galiba ücretsiz tur atıyorlar. Ücretli mi, ücretsiz mi? Çocuklar mı biniyor anlamadım. Yo, aileleriyle birlikte binebiliyorlar aslında. Baksana, yetişkinler de var çünkü içinde. Karşıdan mı geçelim oraya? Yani şu ileriden geçeceğiz mecburen. Bu şehirde sıkılmanın imkanı yok bence. Ya bugün pazar ya, bir de Arjantinler böyle ya, evde durmuyor. Ne yapacak evde durup bana sırrı satayım? Evde niye dursun ki insanlar? O kadar Evet. çok etkinlik düzenleniyor ki. Hele Nisan takvimine baktım ben. Açık hava konserleri, sinemaları, tiyatroları. O kadar fazla etkinlik var ki. Ben olsam ben de durmam evde. Bizim Türkiye'de yaşlı insanlar da parklarda, bahçelerde güneşleniyor böyle havalarda. Ya ne yapacağım? Anlayış meselesi. Nereden geçiyoruz ya oraya? Karşıdan mı geçelim? Karşı parka geçeceğiz. Abi burası şerit, kaç şerit ya bu yol? 10 şerit Dayanmıyorum. sanırım. 10-11 tane şerit var maşallah. Bayağı geniş bizim burası ya. Bizim Türkiye'de otobanda bu kadar şerit yok. Ha, 11 tane mi 12 tane mi şerit var. Üstlük bak, bir tane de bisiklet yolu var. Orası bile 2 şerit ya. Bak 2 şerit. Vallahi 2 şeritli yol yapmış bisiklet yolu. Evet, geldik parka. Parkta ne var bakalım.
Bizim bu park da çok geniş. Bayağı büyük. Aslında genel olarak 54 dönüm falan üzerine de. Az ileride Japon bahçesi falan var. Burası da şehre ait bir park. İşte böyle etkinlikler falan düzenliyorlar. Bugün de pazar. Biz burada kışa giriyoruz. Siz yaza giriyorsunuz. İklimler değişiyor diğer ülkelerde falan. Hep Arjantinliler de böyle güzel havayı bulduğu zaman değerlendiriyor, dışarıya çıkıyor. Bak şurası güzelmiş. Bu masalar falan, sandalyeler yoktu. Bunlar Yeni konulmuş bunlar. ya nereden gideceğiz? Şöyle gidip oradan dolanarak gelebiliriz aslında. Ama ben bu şehrin bu özelliğini çok seviyorum ya. İnsanlar böyle ekstrem harcamalar yapmadan Etrafında da çok güzel bir tane göl var. Hadi çocuklar falan göle düşmez inşallah. Çok tehlikeli duruyor. biz de yanımıza keşke çayımızı ya da kahvemizi alsaydık. Bak, biz de böyle bir tane çanta alalım bence. Ben mate içmiyorum Hayır, ki. mate için değil, biz de çayımızı koyarız. O alsaydık keşke çay yanımıza ya. Vallahi bak. Buyur içerdik. Abi senin burnun takma mı ya? Bu adamın burnu neydi, gördün mü? Pinakyo gibi upuzun. Ha, şey koymuş. Ana, ben de gerçek zannediyorum. Adamın burnu çok uzundu. Bak, buradan ücretsiz su alabiliyorsun. Ha. Belediye çalışıyor ya. Buenos Aires Belediyesi çalışıyor yani. Adamlar yapıyor. Adamların imkanı olsa belediyenin, halka çok daha iyi hizmet ederler ya. Öyle düşünüyorum. Çok belediyelerin imkanları da kısıtlanıyor çok. Yani kısıtlı halinde bu kadar etkinlik yapıyorsa Ha, diğerini belediyelere ödenekler düşünemiyorum. azaldı mı? Ne oldu? Bir şeyler oldu herhalde. Yeni başkan tasarruf tedbirleri kapsamında bir şeyler yapıyor da. Bu adamlar, ben de diyorum, niye bekliyor? Şuradaki sarı yelekliler var ya, çocuklar göle falan düşmesin diye adamları koymuş oluyor. Şu sağ tarafta değil mi? Japon bahçesi. Aha, ilerisi. Japon. Burada ne var? Burası da kalabalık. Çocuklar eğleniyor diyeceğim de bu çocuklara yemek mi satıyorlar? Yok. Devam et bakalım, şuradan devam edelim.
Şimdi burası ücretsiz. Tamam mı? Halka açık bir yer. Bu sadece bir kısmı şu sağ tarafta da Japon bahçesi var. Şu ağaçların olduğu yerde karşıda. Orası da ücretli. Giriş 20.000 peso olmuş. Gerçekten mi? Ha, 20.000 az parada değil. Burada ne farkı var? Hiçbir farkı yok. 2-3 tane çiçek var. İşte kiraz çiçeği var. Bir ufak bir göl var. Bir şeyler var. O kadar para vermeye değecek bir yerde değil ama gidiyor insanlar. Merak ettiği için. Bunun girişi sağ taraftaydı değil mi? Asıl güzellik akşam başlar diye düşünüyorum. Baksana orada da bir şey yapacaklar herhalde. Bunun az ilerisinde Platanolya dedikleri yerde de farklı bir etkinlik var mesela şu an. O biraz daha ileride ama. Ya bu etkinlik falan bahane işte ya. İnsanlar bir araya gelsin, otursun, Yani muhabbet etsin. sosyalleşsin, eğlensin. Bunların işi o ya. Amacı zaten. Bunların... Ha, buraya da ufak bir tane yer kurmuşlar Burada böyle. da muhtemelen konser var. Aynen. Şimdi bundan da telif demeyelim. Bıktım ben bu YouTube'un telif işlerinden. Devam edelim şuradan. Oradan öyle mi gidelim? Buradan böyle gidelim. Nereden? O tarafa bakalım. Ondan sonra buradan Japon geri döner diğer tarafa geçeriz. Japon bahçesinin oradan gidelim. Ha, şimdi burada çocuklar var. Aileleriyle birlikte sıra bekliyorlar da bu neyin sırası onu anlamadım. Şu etkinliği var. Şunun içinde bir şey var. Evet. Burada böyle küçük bir şey yapmışlar işte çocuklar giriyor eğleniyor falan. Her şey çocuklar için. Çocukları eğlendirmek için. Şimdi öbür tarafa bir geçelim. Orada ne var ona bir bakalım. Bir tane daha park var karşımızda. Oraya geçeceğiz. Hem yürüyüş yapıyoruz hem muhabbet ediyoruz. Ama Buenos Aires Belediyesi çalışıyor. Ana biz buraya ne ara geldik lan şu? Bu ablam ekmeğinin peşinde. Şimdi biz karşıya geçeceğiz. Abi sen arabayı niye yola bıraktın ya? Gel şuradan geçelim ya. Oo, tavşanımız da var. Size Buenos Aires'i göstermeye çalışıyoruz. Hadi şuradan karşıya geçelim. Abi şehir çok büyük yani bizim sadece bulunduğumuz alan bize kırmızı mı yanıyor ya? Buenos Aires çok büyük olduğu için çek bitmiyor. Şimdi buranın bir tane geçen bir tane çocuk gelmiş videosunu çekmiş yine o Villa 31 var ya. Aha. Ha anasını satayım ya. Millet öyle şeyler izlemeye ne kadar meraklıymış ya. Bu Villa 31 Aksiyon var. seviyor insanlar. Ondan sonra şöyle Arjantin, Buenos Aires'in Retiro bölgesi var. Orada tehlikeli böyle mahalle olarak gördükleri bir mahalle var. İşte Perulu, Kolombiyalı, Venezuelalı değil mi? Evet. Birazcık Arjantinli vardır orada sanmıyorum çok olduğunu. Abi oranın videosunu çekmeye gidiyor millet. Yok çok tehlikeliydi bizi keseceklerdi biçeceklerdi diyerek millete de pazarlıyorlar. Abi milyon izleniyor ben anlamıyorum ya. Yok polis bize girme dedi de biz zorla girdik de. Abi öyle bir abartıyorlar ki milyon görüntüleme alıyor. Biz Buenos Aires'i tanıtmaya göstermeye çalışıyoruz. Ama YouTube amca bize iyilik yapmıyor. Bak ne güzel. Ülke. Tam kavşakta bir tane böyle heykelimiz var.
Biz şu karşı parkın oradan geldik. Kalabalık orası. Şimdi buradan öbür tarafa geçeceğiz. Her yerde park var burada zaten. Burası büyük. Gittikçe gidiyor. Mesela bir sürü araba var. Kaç şeritli yol dolu, şuna bak. Tıklım tıklım. BMW'si var, Mercedes'i var. Lüks arabalar var. Bu nasıl fakirlik ben de anlamıyorum. Kim fakir? Onu da anlamıyorum. Evet, geçelim. Amerika'nın Central Park'ı var ya. Halt yemiş. Burası daha güzel. Amerika'nın o bir tane büyük parkı var ya, oradan daha güzel bu. Ha, bu bayağı büyük çünkü bayağı da gidiyor. Şu kürenin içine girip bakalım diyorum ama kapalı herhalde. Yo, açık Yo, bak. açık. Girip bir bakalım mı? Güvenlik abi içeri almadı bizi. Niye almadı? İçeri almadı değil, gezebiliyoruz ama video çekemezsiniz dedi. Okey dedik biz de. Biz zaten içerisinin ne olduğunu biliyoruz. Size göstermek istedik. Video çekelim dedik. Abla bizi içeri almıyor. Daha doğrusu video çekemezsiniz dedi. Biz de çekmeyek dedik. Ne yapalım? Gezmeye devam. Biz de şöyle etrafını gösterelim. Yani bunun içinde ne var? Teleskop var böyle. Uzayla ilgili görseller var. Az önce gördüğünüz bir tane taşları, gök taşı şeyleri. falan var. Bir Öyle bir izlem küre. noktası var on diye biliyorum ben. Yıldız Evet. izlem noktası. İzleme noktası gibi bir şey var içerisinde. Böyle gökyüzü falan koymuşlar. Ambiyans fena değildi içeride de, size de göstererek dedik. Abla giremezsiniz dedi, çekim yapamazsınız dedi. Tamam abla, kızma dedim ya, girmeyiz dedi. Allah Allah. Bak şöyle, şu küreyi zaten gösterdim, dur. Biz de kürenin etrafını dolanalım, ne edelim? Zaten insanlar girmemiş ki kürenin etrafında. Dışarıda oturuyor. Evet. Şimdi buradaki göl devam mı ediyor, bu öbür göl mü? Devam ediyor. Şu gölün etrafından dolanalım çıkalım. Ateş yakmak yasak, mangal yapmak yasak, barbekü yasak. Ne yapacaksın? Mateni, çayını, soğuk içeceğini alacaksın yanına, buranın kenarına oturacaksın. Muhabbet, sohbet yapacaksın değil mi? Aynen aynen. Ya da şu çocuk gibi kazlara ekmek atacaksın. Onlar da nasiplenecek. Bak ne güzel yiyor. Bak bu ağaç kurumuş, böyle gelmiş ama kesmemişler. Şehrin ortasında çok şirin, güzel bir park. Burada var ya, bazen öyle bir konserler oluyor, etkinlik oluyor akşamları. Bunun etrafında. Ama konserleri çekemiyoruz değil mi? Çünkü müzik olduğu için Telif yayınlarken yiyoruz. sorun oluyor. Aynen öyle. Hatta şey var, önümüzdeki haftalarda Ricky Martin konseri var burada. Aman tanrım dedim. Ricky'nin burada ne işi var? Kankimdir o benim ya, ben seviyorum onu. Gerçekten ama birçok rock ve şeyi var, konseri var Nisan ayı boyunca. Ya o değil de ben şunlardan bir tanesini alıp böyle eğitmek, beslemek istiyorum ya. Baksana şu sarı var ya, sarı. Papağanlar var burada parklarda. Yeşil, sarı böyle. Bir tanesini diyorum alsam, eğitsem. Eğitebilir miyim? Yasaktır muhtemelen. Yani. Nerede onlar? Kerata bak, bir tanesi şuradaydı bak, gitti. O uçtu ağaca. Evet böyle ana ta tren istasyonuna oraya mı geldik biz? Vay anasını sayın seyirciler.
Şimdi bu parkın etrafını böyle Buradan dolaştıktan böyle sonra dolaşıp çıkalım ya. çıkalım. Bak, oradan geldik. Ördekçikler yüzüyor. İnsanlar böyle matesini almış, muhabbet, sohbet. Oh. Ama yine kalabalık değil. Bugün biraz hava serin olduğu için herhalde ya. Burası biraz daha sakin. Diğer taraf daha kalabalıktı. Orada bir çocuklar için etkinlik falan var ya. Ondan dolayı öyle. Adamların tren geçen köprünün üzerine bile ne güzel böyle tarihi eser gibi yapmışlar. Otantik olmuş, anladın mı? Güzel duruyor. Onun devamında o alt kısımlarda dükkanlar var. Böyle Orayı restoranlar, göstermiştik herhalde ya. barlar, kafeler. Şimdi şuradan güneşe çıkalım, ben üşüdüm ya. Gölge serin. Böyle bayağı serin. Şuradan şöyle çıkalım. Aha, bir tanesi sardı. Gracias amigo. Bir tane tatlı alır mısın diyor. Chorizo muydu? Churros. Churros. Chorizo dediğin ekmek Aa, arası o sos var sos, ya, o. ben ona takmıştım o sosise. İkide bir onunla karıştırıyorum ya. Tatlıyla o chorizo'yu karıştırıyorum. Ondan ben bir kere yedim, çok yağlı böyle. Galiba beğenmedim, ondan dolayı aklımda kaldı. Tamam. La bu kazlar burada kalıyor mu gece falan acaba? Ördekler. Yani. Nerede yatıyor bunların, bir yeri yuvası yok mu ya? Vardır. Dur bakayım. Emmoğlu, ne yapıyorsun Emmoğlu? Ne yapıyorsunuz lan? Oğlum beni yemeye gelme bak. Bunların gagaları çok sert oluyor, biliyor musun? Hadi sana bay bay dostum, görüşürüz. Poponu bana dönme, gel. Küçükken biz okula giderken komşumuzun böyle kazları vardı. O yoldan gitmeye korkardık. Böyle Onlar kovalardı vahşi. ki. Beni de çok kovaladı çocukken öyle. Bunlar vahşi. Bunlar biraz daha insanların içinde çok durduğu Daha için evcil gibiler. daha evcil. Bak küçücük böyle karşıda adaları da var. Bu burada yüzün işte, çimin ne güzel ya. Hava. Buradan yine bizim o işte havaalanının olduğu yerdeyiz ya. Allah'ım yarabbim. Teyyare de oradan geçiyor öyle. Şimdi Arjantin'de 3 tane havaalanı var. Burası ana havaalanının olduğu yer değil. Ama buradan da bir sürü uçak kalkıyor ya. Uluslararası havaalanının olduğu yerden değil de. Abi şimdi demin o kulenin oradan geldik, kimse yoktu, şuna bak. Şimdi bir sürü insan olmuş. Akşam oldu, daha çok insan gelmiş. Neyse biz buradan devam edeceğiz. Şu şey vardı ya. Adam bisiklete hoparlör koymuş. Oh ne güzel. Ya ben bayılıyorum onlara. Bazıları Ha. da böyle büyük hoparlörleri sırtlarına takıp patenle geziyorlar. Kimse de demiyor siz ne yapıyorsunuz, ne Niye bağırıyorsunuz, desin bağırıyorsunuz diye. Ha bu açıkmış ya. Şu yemek arabasında adam yemek satıyormuş. Abla niye bağırıyor? Şimdi biz bu heykelin oradan karşıya geçelim. Yine geldiğimiz parktan mı geri dönelim? Evet evet. Çimlerin olduğu yer ne kadar güzel ya. Kimse de yok ya. Uzanacaksın öyle. Ah mis.
Bu parkların hiçbirinde ateş yakmak yasak. Mangal yapmak yasak. Ama mate içmek serbest. Bizim teyyare alın ne kadar çok uçak geçti ya. Nerede o? Göremedim. Bayağı uçak kalkıyor ya. Evet. Bir de şu karşısı var. Orayı ve ilerisini daha sonra çekeceğim. Orası da devam ediyor. Orası da çok güzel ilerisi. Onun Ama daha ilerisinde kocaman bir spor kompleksi var. o Kocaman tarafa bir da alan. sonra gideriz. O at çiftliği falan vardı ya. Aynen. Oraya da sonra gideriz. Şimdi buradan eve gideceğiz. Çift şeritli yine böyle bisiklet yolu yapmış bak adamlar. Burası zaten trafiğe kapalı. Onu sonraki videoda gösteririm zaten. Şimdi biz dümdüz devam edelim. İstasyon. Burada ne istasyonu varmış ya. Bisikletiniz yoksa belediyeye ait bisiklet park alanları var. Oradan bisiklet kiralayıp gezebilirsiniz. Gördüğünüz gibi spor zaten olmazsa olmaz. Yaşlısı, genci hepsi spor yapıyor. Ana iyice kalabalık oldu burası. Ya genelde akşam olduğu zaman böyle daha çok oluyor. İnsanlar dışarı çıkıyor. Karşıya mı geçelim, buradan mı gidelim? İçerisi çok kalabalık ya, gel buradan gidelim. Oradan az önce geldik zaten. Gösterdik de orayı. Ben Buenos Aires'te, bu şehirde üniversite öğrencisi olmayı çok isterdim. Gerçekten. Bunlar ben de çok isterdim. Üniversiteye mi yazılsak? Ben bilseydim Arjantin'i çok önce gelirdim yani buraya üniversite okumaya. Gerçekten. Kesinlikle gelirdim. Tam gençlere yönelik bir şey. Hem çok canlı, her an aktivitelerle dolu. Ha, Sıkılmaya aktivite imkanı ziyade yok. o şey diğer ülkelerde de olur. Mevzu o değil ki. Mevzu Arjantin'in eğitimi de güzel. Yani Ülkenin eğitim kendisi güzel. Ondan sonra burada zaman geçerdi. Yani keyifli bir üniversite yaşamı olur burada. Aldığı o Bizim- diploma ile de dünyaya açılan bir kapı oluyor resmen. Bak bizim Türkiye'de de var. Üniversiteler apartman. Bunlarınki geniş. Akşam gelip o görseli çekici. Çocuklar falan işte böyle etkinlikler yapmışlar da. Şimdi tamam burası bak hem yürüme alanı yapmış hem çift şeritli bisiklet alanı var. Şimdi şöyle biz zaten buradan geldik ya. Geldiğimiz için bu kalabalığı buradan böyle göstermiyorum. Az önce oradan geçtik zaten. O parkın içerisinde insanları toplamışlar. Yemek falan satılıyor. İşte çocuklara eğlence olsun gösteri yapıyorlar. Biz de şimdi buradan ana caddenin oradan, Ekopark'ın oradan çıkacağız.
Şuradan karşıya geçelim. Abi var ya, kimse sigara içmiyor ya yürürken. Ben yanlış mı görüyorum dedim ya. Hep sürekli kontrol ediyorum, böyle bakıyorum. Yürürken sigara için hiç görmüyorum ya. Bu huylarını da seviyorum ha. Şu emmimleri çek, emmimler. Emmimler orada öyle 24 saat buradalar. Hiç canları sıkılmıyor. Yağmur yağacak. Gezi otobüsünün üstünde kapatın emmi. Bak 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 bak, kaza yapacak bak. Zaten gitmemiz lazım, yağmur geliyor. Bulutlar yaklaştı. Yani ben şimdi sigara içeceğim. Ulan kimse sigara içmiyor. Açık alan. Garip oluyorum, tuhaf oluyorum ha. Ha şimdi bisikletten mi? Sen bekle. Bak ben sana söyleyeyim. Birazdan yağmur gelecek, mındar olacak bunlar. Dün hava çok sıcaktı mesela. Belliydi yağmur yağacak. Bu abla var ya, her hafta sonu burada ya. 2000 pesoya ne satıyor? Abi yeter. Gel. Bak tam dediğin gibi. Yağmur yağacak. Çok şiddetli yağmazsa bir şey olmaz. Olur olur. Dizlerim ağrıyor. Yağmur yağacak. Ha buradan devam edelim. Şimdi bak bu fuar alanının oraya gelen kamyonlara hepsi var ya böyle Küba zamanında kalmış kamyonlar gibi. Şuradan Allah yağmur geliyor ya. Sağ taraf bayağı kapattı. Kapattı geliyor. Yağmur geliyor. Aa görürsün. Expo. Bak şunu, şu siyah var ya. Mercedes'in eski kamyonu gel. Bir tane de şurada var Suna. Benim fotoğrafları çektiğim yer burası. Bak biz ana caddeye yaklaştıkça hava iyice soğumaya başlıyor. Niye öyle? Orası daha açık alanda, o kadar güneş vardı ama. Güneş vardı. Şimdi bulut her yeri kapattı. Aynen. Şimdi bak o fuar alanının oraya kadar gidelim, iyice serinleyecek. Ha görürsün. Por primera vez Argentina. Şuradan gidelim, buradan değil gel. Köpeğin tatlılığına bak.
Bizim parkı da göster. Çayımızı kahvemizi yapıp gelip burada içiyoruz. Ha, bak burada şöyle. Bize çok yakın burası. Keyifli oluyor. Karşısı zaten ekopark. Ekoparkın içinde de çay içebiliriz. He emmoğlu he, ne bağırıyor, ne oldu? Lan kuşa bak ya. Karga mı lan o? Aleykümselam. Bak o papağanlar burada da var, bak bizim bu parkın içinde var ya. Bunların bir tane böyle yavru bulabilsem alıp bakacağım ya. Çok istiyorum öyle. Ay şu köpeğin güzelliğine bak. Aslan gibi mübarek. Vah! Çin aslanı diye He, geçiyor Çin zaten. aslanı. Çov çov. Ya bir dur, saldırır Çok maldırır şimdi. güzel. Kamerada Çov çov görünüyor mu? Evet. Ulan bunun adında hayır yok. Çov çov ne? Çok seviyorum ben onları var ya o kadar güzeller Aman aman ki. çok dikkatini çekme, kırılar falan. Onunla uğraşamam Hiçbir şimdi. şey yapmaz. Güzelliğine bak. Allah'ım ya Rabbim ya, ne kadar büyük lan. Harbiden aslan gibi ha. Opa dia. Ne? Bugün fuar yok mu acaba ya? Var. Toplamaya gelmişler galiba. Bugün Amerikan konsolosluğu da kapalı. Pazar olduğu için olabilir. Evet. Olabilir. Niye olmaz? Que tô sozinho. Şu sağ taraf fuar alanı. Türkiye'de TÜYAP var ya, onun gibi bir yer burası. Her hafta sonu bir şeyin fuarı oluyor. Burada yine bir etkinlik vardı da tam dikkat etmedim ona. Bir bakmak lazım. Kamyonlar orada bekliyordu, var. Ama 2 hafta önce daha yoğundu, bugün az. O 2 hafta önce şey vardı. Az. At gösterileri vardı. Evet. Ve yine iyi yürüdük. 8 kilometre yürüdük bugün. Eve kadar onu geçer o. 1 kilometre daha var. Ama yorulmuyorsun ya. Bunu çok seviyorum. Niye? Dümdüz şehir çünkü. Aynen. Baksana. Bak o biraz önce hani gösterdiğim şey vardı ya minibüs. O böyle şeyin içinde tır Nerede? atıyorlar. Şu. O yoktu ama ben bunları yeni görüyorum. Bu şey için gelmişti. Paskalya bayramı için. Bizim bu tarafta var ya, çok Venezuelalı var ha. Kolombiya mı bunlar? Venezuelalı mı? Hapanlar. İyi salladı bize. Aleykümselam teyze. Teyze. Teyzenin ne olduğunu bilse ne der acaba? Teyze senin babandır lan de. Bu dayı da bir tane bisiklete kolon almış. Hoparlörü bağlamış. Şu önümüzdekilerin de canı sıkılıyor herhalde adam. Çocuk arabasını almış, yarış yapıyor. Çocuğu elinde. Şu karşı tarafta da şey var ya, şimdi Ekopark'ın
Karşı tarafındaki o beyaz bina var ya, beyaz bina. Orası da neydi? Birinci sınıf yıldızlı Michelin bir yıldızlı bir restoran. restoran. Ben burayı Amerikan Korosu'nun içerisinde, Amerikan'ın orada da vardı bir tane, oraya çok benzetiyor. Ben de atayım. Yalnız hava daha bir soğudu sanki. İşte içeriye yaklaştıkça daha da soğuyor. Ben anlamıyorum. Anlamam. Baksana, burası kapalı, normalde açık oluyordu. Et, yani gösteri falan olmuyorsa kapalı oluyor. Evet. Gösteri olacağı zamanlarda açılıyor. Ya da bir herhangi bir fuar falan varsa düzenlenmişse o zaman açık oluyor. Lan o Boğa'nın heykelini nasıl yapmışlar? 3 boyutlu gibi. Bana bakıyormuş gibi. Ha. Hem bize anı kalsın, yaşadığımız yerlerle ilgili. Hem de çevreyi böyle merak edenler varsa onlar izlemiş olur. Bu video böyle bir video oldu. Yani. Eve kadar devam edelim. Ana caddeye çıkalım. Ondan sonra market alışverişimizi yapalım. Zaten yağmur da geliyor. Tam zamanında gelmiş oluyoruz. Evimize gideriz. Şimdi burası karşı taraf. Yani şurası fuar alanı. Ben Murat'u diyorum. Şu karşı tarafta Eko Parkımız. Burası da şehirler arası herhalde. Bunlar bayağı var ya, insanlar çok sıra bekliyor ya burada. Genelde hafta sonu çok yoğun oluyor zaten. Şu çiçekleri biçmişler bak, tıraş etmişler. Ama onlar çiçek değil, böyle çöl kenarında olan çiçekler gibi. Çalıyor. Şimdi ana